Merhaba sevgili dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikte çok özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Kahve falından tabak falına, gizemli yorumlardan eğlenceli sohbetlere kadar birbirinden güzel içeriklerle sizlerle olacağım. Eğer siz de kahvenin ve sezgilerin büyülü dünyasını seviyorsanız doğru yerdesiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi kahvelerimizi hazırlayalım ve birlikte falın gizemli kapılarını aralayalım. Hazırsanız başlayalım. Canım fincanını elime aldığımda ilk dikkatime çeken şey dipte toplanmış koyu tortu oldu. Bu bana uzun zamandır içinde taşıdığım bir yükü gösteriyor. Sanki artık bitsin, artık rahatlayayım dediğim bir konu var. Fakat fincanın üst tarafının oldukça açık olması beni sevindirdi. Çünkü bu sıkıntının sonuna yaklaştığını anlatıyor. Şu sağ tarafta büyük koyu şekil bana bir dağ gibi göründü. Önünde aşılması gereken önemli bir engel varmış. Ama dikkat ettiğin hemen yanında bembeyaz bir yol açılmış. Fal dininde bu engel var ama çözümüne de yanında demektir. Yani gözünde büyüttüğün bir mesele beklediğinden daha kolay çözülebilir. Bak burada yukarı doğru uzanan görüyorsunuz şurada uzanan 3 çizgi görüyorum. Bunlar 3 ayrı haber anlamına gelir. Biri işle ilgili, biri aileyle ilgili, biri de seni çok mutlu edecek kişisel bir gelişme. Özellikle ilk gelecek haber seni şaşırtacak gibi duruyor. Şurada kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Bakın şurada. Şöyle göstereyim. Kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Kuş her zaman haberci olarak yorumlanır. Telefonla ya da mesajla beklediğin birinden iletişim alabilirsin. Bu kişinin uzun zamandır sessiz kaldığını hissediyorum. Dip kısmında tek koyu nokta nazarı işaret ediyor. Son zamanlarda enerjin düşmüş olması, işlerinin ağır ilerlemesi biraz da kıskanç bakışlardan kaynaklanıyor olabilir diye yorumlanır. Kendini çok anlatmamaya, planlarını herkese paylaşmamaya çalış. Şimdi aşk tarafına baktığımda kalp tam net çıkmamış ama iki kişinin yüz yüze geldiğini bir görüntü oluşmuş. Bu bana yarım kalmış bir konuşmayı gösteriyor. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki yanlış anlaşılmaların çözülmesi mümkün görünüyor. Eğer yalnızsan geçmişten biri yeniden gündeme gelebilir. Bu kişinin aklında hala sen varsın gibi. İki yol görüyorum. Biri kısa, biri uzun. Kısa olan bir ziyareti ya da günübirlik bir yolculuk olabilir. Uzun yol ise birkaç ay içinde planlanacak daha önemli bir seyahati anlatıyor. Fincanın ağız kısmında açıklık çok güzel. Kısmet kapının açık, özellikle para konusunda beklediğin bir ödeme, prim, ek gelir ya da sürpriz bir fırsat görünüyor. Büyük bir servet değil ama seni rahatlatacak kadar güzel bir gelişme. Burada kadın silüetine benzeyen bir figür var. Sana destek olan samimi niyetli bir kadın çıkmış. Onun tavsiyelerini dinlersen doğru yolu bulacağını işaret ediyor. Erkek figürü de var ama biraz uzakta duruyor. Bu kişi gururlu biri olabilir. Sana söylemek istediği bazı şeyleri içinde tutuyor. Yakın zamanda aradaki mesafenin kapanması mümkün. Bir dilek tutmuşsun gibi görünüyor. Dilek kapısı açık ancak biraz sabır istiyor. Fincanda 3 sayısı hissediliyor. Bu 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay olarak yorumlanabilir. Bu süre içinde seni sevindirecek bir gelişme yaşanabilir. Son olarak fincanın genel enerjisine baktığımda şunu hissediyorum. Yorucu bir dönemin ardından ferahlama geliyor. Önünde yeni bir başlangıçlar, güzel haberler ve içini rahatlatacak konuşmalar var. Kendine olan güvenini kaybetmezsen şu an seni düşündüren konuların büyük kısmı geride kalacak gibi görünüyor. Fincanın sağ tarafındaki büyük koyu şekil bu sıradan bir leke değil. Bu uzun zamandır sırtında taşıdığım bir yükü anlatıyor. Öyle bir yük ki bazen geceleri uyurken bile zihnini
bırakamıyor. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama kendi içinde biraz da beni anlayan olsa dediğin zamanlar olmuş. Tam bu koyu şeklin üzerinde incecik beyaz bir yol açılmış. Fal dilinde bu çok kıymetlidir. Çünkü ne kadar büyük olursa olsun bir sıkıntının bir çıkışı vardır. Sen de tam o çıkışın kapısına yaklaşmışsın. Fincanın ağız kısmına baktığımda orada kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Kuş haber demektir ama sıradan bir haber değil. Uzun zamandır beklediğin gecikmiş bir haber. Belki bir telefon, belki bir mesaj, belki yüz yüze yapılacak bir konuşma. İçimden geçen şu: bu haber geldikten sonra keşke daha önce konuşsaymışım diyeceksin. Aşk tarafına baktığımda kalbin tam ortasında iki kişi sırt sırta durmuş gibi görünüyor. Arada gurur var, kırgınlık var ama tamamen bitmiş bir enerji görmüyorum. Sanki biri seni uzaktan izliyor, sosyal medyadan haberlerini alıyor ya da ortak bir çevreden seni takip ediyor. Sana ulaşmak istiyor ama cesaret edemiyor. Bu kişinin isminde A, M, S, E ve K harflerinden biri öne çıkıyor gibi hissediyorum. Dip kısmına baktığımda dip oldukça açık. Bu çok güzel. Demek ki bütün sıkıntılar kalıcı değil. Son dönemde yaşadığım yorgunluk yavaş yavaş dağılıyor. Burada balığa benzeyen bir şekil var. Balık her zaman bereket demektir. Önümüzdeki dönemde eline beklemediğin bir para geçebilir. Bu maaş dışında olabilir. Prim, hediye, geri ödeme ya da yeni bir iş fırsatı gibi. Balığın yanında küçük bir gölge var. Bu da parayı dikkatli kullanman gerektiğini söylüyor. Gereksiz harcamalara karşı biraz temkinli olursan daha rahat edeceksin. Şurada bir yol görüyorum. Bu yol ikiye ayrılıyor. Biri yolun kısa, diğeri uzun. Kısa olan ani bir ziyaret, uzun olan ise şehir dışı ya da uzak bir yolculuk olabilir. Bu yolculuğun sonunda seni sevindirecek yeni insanlar tanıyabilirsin. Şimdi fincanın kenarında bir kadın silüeti çıktı. Bu kadın sana gerçekten değer veren biri. Sana dua ediyor. Belki bunu biliyorsun ama arkadan iyiliğini isteyen güçlü bir kadın enerjisi var. Erkek figürünü de görüyorum. Bu kişi biraz inatçı, duygularını kolay gösteremiyor ama gözleri sürekli sende. İçinden geçenleri söyleyememiş. Yakın zamanda aranızda beklenmedik bir konuşma olabilir. Bir de nazar görüyorum. Son zamanlarda işler tam yoluna girecekken küçük aksilikler yaşamışsın. Fal buna göz değmesi der. Kendini ve planlarını herkese paylaşmaman sana iyi gelebilir. Dileğine bakıyorum. Sen fincanını kapatırken içinden güçlü bir dilek geçmiş. Bu dileğin yolu açık ama öncesinde küçük bir sınav var. Sabır gösterdiğinde çok güzel bir kapı açılıyor. Fincanda özellikle 3 ve 7 sayıları dikkat çekiyor. Bunlar tarih, hafta ya da ay olarak da karşına çıkabilir. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Sen uzun zamandır başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendi kalbini ihmal etmişsin. Artık falın söylediği şey şu: kendi mutluluğunu seçme zamanı geldi. Ve bunu yaptığın zaman hem aşk, hem iş, hem para konularının önündeki kapılar tek tek açılmaya başlayacak. Canım önce de şimdi fincanımda gördüğüm semboller bu kadar. Tabak falımıza geçiyoruz. Canım önce derin bir nefes al. Şimdi tabağına birlikte bakacağız. İlk dikkatimi çeken şey telvenin tabağın tam ortasında toplanmış olması. Bu uzun zamandır zihnini meşgul eden tek bir konuya odaklandığını gösteriyor. Aklında sürekli dönüp duran bir mesele var. Karar vermek istiyor ama kalbinle mantığın arasında kalmış gibisin. Tabağın sağ tarafa doğru uzanan sivri bir iz görüyorum. Bu bana
Yol işareti veriyor. Yakın zamanda kısa ama önemli bir yolculuk ya da seni yeni bir ortama götürecek bir gelişme var. Bu yol fiziksel bir seyahat olabileceği gibi yeni bir iş, yeni bir başlangıç veya yeni bir çevreye giriş anlamına da gelebilir. Beyaz bir açıklık var. Fal dilinde beyaz alanlar ferahlık demektir. Son zamanlarda üst üste gelen sıkıntılar seni yormuş ama bu açıklık yüklerinin hafifleyeceğini söylüyor. Önünde temiz bir sayfa açılıyor. Şimdi şu şekle dikkat ediyorum. İki kişi karşılıklı duruyormuş gibi duruyor. Aranızda konuşulmamış sözler kalmış. Bu kişi sana kırgın olabilir ya da sen ona kırgın olabilirsin. Ama enerji tamamen kopmamış. Yakında yüz yüze ya da telefonla önemli bir konuşma görünüyor. Aşk tarafında ilginç bir sembol var. Kalbi andıran küçük bir beyaz boşluk çıkmış. Bu duygusal anlamda yeni bir başlangıça işaret ediyor. Eğer hayatında biri yoksa yeni bir tanışma olabilir. Eğer biri varsa ilişkinize yeni bir sayfa açılabilir. Tabağın kenarındaki küçük tel ve damlası bana ani bir haber veriyor. Beklediğinden bir telefon ya da mesaj seni şaşırtabilir. İlk anda bunu hiç beklemiyorum diyeceğim bir gelişme var. Maddi konulara baktığımda telvenin ağır ama düzenli yayıldığını görüyorum. Bu paranın yavaş ama sağlam geleceğini anlatır. Beklediğin bir ödeme, ek gelir ya da iş fırsatı görünüyor. Büyük risklerden uzak durursan kazancın da daha kalıcı olur. Şurada kuş kanadını andıran bir şekil var. Bu çok güzel bir semboldür. Müjdeli haber, sevindirici gelişme ve beklenen sonucun olumlu olması anlamına gelir. Biraz nazar da hissediyorum. Özellikle son zamanlarda planlarını herkese paylaşmış olabilirsin. Fal bazı şeyleri sonuçlanmadan çok anlatmamanın sana daha iyi geleceğini söylüyor. Şimdi dileğine bakıyorum. Tabağın ortasında dileğin için güçlü bir enerji var. Ancak hemen olmaktan çok adım adım gerçekleşecek gibi görünüyor. Sabırlı olursan sonunda yüzüne güldüren bir sonuç alacaksın. Son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Bu tabak geçmişi geride bırakmak, önüne bakman gerektiğini söylüyor. Hayatına girecek yeni haberler, yeni insanlar ve yeni fırsatlar var. İçine sıkan konuların etkisi yavaş yavaş azalacak. Önümüzdeki dönemde hem ruhsal hem maddi anlamda daha güçlü hissedeceği bir sürece giriyorsun. Falın hayrına olsun. Dilerim gönlündeki en güzel dilek doğru zamanda ve hayırlısıyla gerçekleşir. Bugünkü video falımızın sonuna geldik. Umarım fal yorumlarımız sizlere keyifli anlar yaşatmış ve güzel enerjiler vermiştir. Unutmayın, fal sadece eğlence ve yorum amaçlıdır. En güzel geleceği her zaman kendi seçimlerimiz şekillendirir. Eğer videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız yükleyeceğim yeni fal yorumlarını ve sürpriz içerikleri kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda yeniden kahvenin gizemli dünyasında buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve umutla kalın. Hoşça kalın.